Yaşam gerçekten ilginç olaylarla dolu. Şu ana kadar ilginç olarak ne yaşadınız bilmiyorum. Ama size sorsalar hayatınızda yaşadığınız en ilginç olay neydi deseler illaki birkaç şey söylersiniz. Bugün anlatacağım olay ilginçliğin de ötesinde bir mucize veya imkansızı içeriyor. Demir yolunda çalışan bir işçi olduğunuzu düşünün. Buradaki göreviniz kayaları patlatmak ve oradaki demir yollarının yapılacak yerleri ayarlanmasını sağlamak. Siz işinizde profesyonel birisiniz, insanlar tarafından seviliyorsunuz ve en önemlisi işini hakkıyla yapan birisiniz. Günlerden bir gün gene işinizi yapıyorsunuz ve patlatma işiyle uğraşıyorsunuz. Ama o gün işler yolunda gitmiyor ve 1,5 metreye yakın bir çubuk yanağınızdan girerek kafatasınızı parçalayarak sizi yerle bir ediyor. O durumda şu an empati yapmanızı istiyorum. Ne hissederdiniz? Çok mu canınız yanardı? Veya direkt ölür müydünüz? Şöyle bir düşündüğümde birçoğunuz bu olayın ölümle sonuçlanabileceğini düşünür ki ilk okuduğumda ben de öyle düşünmüştüm. Çok normal bir şey. Çünkü insanların ayağa takılıp yere düştüğünde öldüğünü düşünürsek veya boğazına bir şey takılıp öldüğünde düşünürsek bunun yaşanması bir mucize olarak görülebilir. Siz bunları düşünürken ben de olayın kahramanı neler yaşamış, başına neler gelmiş bunları anlatayım. Kahramanımız Penis Judge 1823 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş. Başta anlattığım gibi disiplinli, nazik, kibar, insanlar tarafından çok sevilen bir adam. Böyle bir adam. Az önce size anlattığım talihsiz olay bu adamın başına geliyor. Biz ne düşünmüştük? Büyük bir acı hissederiz veya ölürüz diye düşünmüştük değil mi? Bu adam yere yığılıyor. Yere yığıldıktan sonra belirli bir süre geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yerinden kalkıyor, yürümeye, konuşmaya başlıyor. Ve en acayibi hastaneye kendisi gidiyor. Düşünün, yanağınızdan 1,5 metreliğe yakın bir demir giriyor, kafatasınızı parçalıyor. O durumda hiçbir şey olmamış gibi hastaneye kadar gidebiliyorsunuz. Yürüyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Böyle bir olay yaşanıyor. Bu olay gerçekten çok ilginç. Ama bunun önemli olan kısmı, gerçekten ilginç yapan kısmı daha sonrasında yaşananlar. Bu olay nöroloji bakımından gerçekten çok önemli bir olay. Çünkü nörolojinin en önemli vakalarından biri oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki adamın kafasına demir girmiş ve yaşamış. Elbette en önemli olay o olacak demişsinizdir. Ama onu ilginç yapan şey daha farklı bir şey. Çünkü size olayın başında anlattığım neydi? Adam nazik, kibar, ne yaptığını bilen, sevimli, herkes tarafından sevilen biri. Ama bu olay yaşandıktan sonra ne oluyor? 2 ay içinde kendine geliyor adam. 2 ay içinde iyileştikten sonra adamda bir huysuzluk gözleniyor. Huysuz, sinirli, asabi, eskisinin tam tersi, tam zıttı bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu duyduğunuzda aklınıza büyük ihtimalle bizim Türk dizileri gelmiştir. Çünkü Türk dizilerimizde, filmlerimizde bu gerçekten çok yaşanıyor. İyi bir insan kötü bir insana, kötü bir insan da iyi bir insana dönüşüyor. İşte 13 Eylül 1848'de yaşanan bu korkunç kaza ile nöroloji de başlamış oluyor. Birçok insan ve birçok bilim adamı Penis Judge'i nörolojiyi başlatan adam olarak biliyor. Hayatımızda yaşadığımız talihsiz olaylar yeni bir şeylerin bulunmasına veya keşfedilmesine yardımcı olabiliyor. Mucizelere inanıyor musunuz bilmiyorum ama bu olaya baktığımızda mucize olduğunu söyleyebiliriz. Ki kafamıza bir demir çubuk girse ve parçalasa büyük ihtimalle ölürüz değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Bu adam sadece sol gözünde biraz görme kaybı yaşamış ve huyu değişmiş. Ama adamın kardeşi ne yapmış? Bunu bir bilim adamına bağışlamış, hastaneye bağışlamış, bir doktora bağışlamış. Böylelikle hastanede inceleyen doktorlar prefrontal korteksi bulmuşlar ve bunun psikoloji ve kişilik üzerindeki etkilerini öğrenmeye çalışmışlar ve öğrenebilmişler. Büyük bir katkı yapmış. Şuradan çıkartmamız gereken bence bir ders daha var. Hayatımızda yaşadığımız şeyler bizi olmadığımız insana dönüştürebilir. Veya olmadığımız bir insanken olduğumuz bir insana da dönüştürebilir. Yani burada demek istiyorum ki kendimizi büyük insan olarak görmemize gerek yok. Biz olduğumuz kadarız. Biz insanlar gelişiriz, değişiriz, bir gelişme var olabiliriz. Ama her şeyi ben yaptım, bencil davranarak veya böyle davranarak hiçbir şey elde edemeyiz. Burada önemli olan bencil olmamaktır. Çok değişik şeyler de yaşayabiliriz. Huysuz bir insan da olabiliriz. Başarılı bir insan da olabiliriz. Yaşadığımız şeyler sonucunda başarısız bir insan da olabiliriz. Önemli olan burada kendini kabul etmek ve dünyayı olduğu gibi sevebilmektir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok ilginç bir olaydı. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.